Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2 yaş ölçülerinde hem kız hem de erkek bebeklerin kullanabileceği bebek hırkasının anlatımını yaptım. Hırkamı anti peeling özelliğe sahip ip kullanarak ördüm. İpim Kartopu Baby One, renk kodu ise K245. Hırkamın yakasını 3,5 numara şişle örüp daha sonra beden kısmını 4 numaralı şişle örerek tamamladım. Hırkamızın önlerine modeli uyguladım arkadaşlar. Arka kısmına model uygulamadım. Hırkamda 5 adet sedef düğmeler kullandım. Hırkamızın ölçüleri de şöyle. Beden genişliği 30 santim. Beden uzunluğu 36 santim. Kol boyu da yine yakadan 36 santim arkadaşlar. İsterseniz kol boyunu birkaç sıra fazla da örebilirsiniz. Hırkamızın önü böyle. Arkası da böyle. Gerçekten çok tatlı, çok kullanışlı bir bebek hırkası oldu. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hırkamızın yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Hırkamıza yakadan başlıyoruz. 3,5 numaralı şişe 87 ilmek attım. Şimdi yakası için lastik öreceğiz. Kenar patlarımız 7 ilmekten oluşacak. İlk ilmeği şu şekilde ters olarak örüyorum. 1 2 başlarken 2 ilmeği ters ördüm. Şimdi 5 ilmek haroşa öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. 7 ilmek ördük. 7 ilmek bizim pat ilmeğimiz olacak. Şimdi bir ters bir düz olarak lastik öreceğim. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi 5 ilmek haroşa örüyorum. Yani ters olarak örüyorum. Haroşamı her iki yönde de ters öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek haroşa ördüm. Sonda kalan 2 ilmeği şu şekilde örmeden şişime geçiyorum. Şişime geçirdikten sonra ön yüze geçiyorum. Arka yüzü tamamladık. Ön yüze geçtik. Şimdi örmeden şişime takmış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. 1 ve 2. 5 ilmek haroşa öreceğim. 1 2 3 4 5. Pat kısmını 7 ilmeğe tamamladık. İkisini düz örüp 5 tanesini ise haroşa olarak ördüm. Şimdi arka yüzde ters örmüş olduğumuz ilmekleri düz ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Yine bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. Bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak öreceğim.
Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi 5 ilmek haroşa örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ön yüzü örerken sıra sonunda kalan 2 ilmeği örmüyoruz. Örmeden ipi şu şekilde arkaya geçirip 2 ilmeği örmeden şişime takıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde ilk 2 ilmeği, yani örmediğimiz ilmekleri ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşa ördüm. Şimdi yine bir ters bir düz olarak 7 ilmeğim kalana kadar devam edeceğim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşa ördükten sonra arka yüzdeyken sıra sonundaki 2 ilmeği şu şekilde örmeden şişime takıyorum. İpim önde olacak. Ön yüze geçince 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Örmediğimiz 2 ilmeği ön yüzde düz olarak örüyoruz. Yine 5 ilmek haroşa örüyorum. Beş ilmek haroşadan sonra bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna gelince yine 2 ilmeğim kalacak. İpimi arkaya geçirip arka yüzde örmediğimiz ilmekleri ters olarak öreceğim. Yine pat kısmını haroşa örerek tamamlayacağım. Bu şekilde 3 sıra olana kadar örelim arkadaşlar. 4. sırayı örerken sol tarafta, yani bu tarafta ilk iliğimizi açacağız. Şimdi o kısma kadar örelim. Ön yüzdeyim. 4. sırayı örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi sol tarafta ilik açacağım. 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Şu şekilde alttaki ipi şişime geçirip ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya ilk iliğimizi açmış olduk. Bir ilmek daha ters örüp ipimi arkaya aldım. 2 ilmeği örmeden şişime takıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Örmeden almış olduğumuz ilmekleri ters olarak örüyorum. Pat ilmeklerimi ise haroşa olarak örüyorum. Şimdi bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğim. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Yaka lastiğimizi de tamamlamış olacağız arkadaşlar. Ön yüze geçince kol ve beden ayrımlarını yapacağız. Şimdi arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Yaka lastiğimiz için 9 sıra ördük arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak. Kenardan sayarsak da 4 haroşa sıramız oldu. Bu sırada ayrımlarımızı yapacağız. Hem de model kurulumuna geçeceğiz. Ayrımlarımız şu şekilde. Önlere 18 ilmek ayırdım. Aralarda birer ilmeğimiz olacak. Kollar 11 ilmek. Arkamız 25 ilmek. Yine kol 11, önümüz ise 18 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Aralarda da birer ilmeğimiz olacak. Toplamda ara ilmeklerimiz 1, 2, 3, 4. Şimdi yaka kısmını 3,5 numaralı şişle ördüm. Şimdi 4 numaralı misinalı şişe geçiyorum. Beden kısmını 4 numaralı şişle öreceğim. 2 ilmek düz örüp
5 ilmek haroşa örüyorum. 7 ilmek patımızı ördükten sonra model kurulumuna geçiyorum. Buradaki 11 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. 7 ilmek patımız, toplamda önlerde 18 ilmek olacak. Şimdi şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek dolama yapıp 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek dolama yaptım. Buradaki ilmeği şu şekilde çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi model aralarımız 1 ilmek ters olacak. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar buradaki yapmış olduğumuz işlemi tekrarlayacağız. 2 ilmeği şu şekilde birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek dolama yapıp 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek dolama yaptım. Buradaki ilmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modeli sadece önlere uygulayacağız arkadaşlar. Kollarda ve arkada model olmayacak. Şimdi buradaki belirlediğimiz bir ilmeğin her iki kenarında birer ilmek artırma yapacağım. Şu şekilde alttaki ipi şişime geçirip düz olarak örüyorum. Buraya bir ilmek artırma yapmış oldum. Bu arada olan ilmeği de düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimiz düz olarak devam edecek. Yine düz ilmeğimin hemen yanına bu defa bu şekilde şişime geçirip yine düz olarak örüyorum. Arada olan bir ilmeğimizin hem sağına hem de soluna birer ilmek artırma yapıyoruz. Her ön yüzde artırmalarımız devam edecek. Roba kısmımız bitene kadar her ön yüzde arada olan bir ilmeğimizin her iki kenarına da birer ilmek artırma yapacağız. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kolda 11 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Kolumuz için 11 ilmek ördüm. Yine arada olan bir ilmeğin her iki kenarına artırmamı yapacağım. Önce sağ kenarına şu şekilde alttaki ipi şişime geçirerek düz olarak örüyorum. Daha sonra aradaki ilmeğimi düz olarak örüp sol kenarına da bu defa bu şekilde şişime geçirip yine ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi arkada olan ilmeklerimi öreceğim. Toplamda arkamız için 25 ilmek örüyorum. Yine düz olarak 25 ilmeğimi öreceğim. Arkada olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arkamızda olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi yine arada olan bir düz ilmeğimizin her iki kenarına artırmamı yapıyorum. İlmeğimi düz olarak örüp tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimi ördüm. 11 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi arada olan bir ilmeğin yine her iki tarafına birer ilmek artırma yapacağım. Artırmamı yaptım.
Arada olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırmamı yaptım. Şimdi önümüze yine modelimizi uygulayacağız. Artırma yaptıktan sonra şu şekilde iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra bir ilmek dolama yaparak artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolama yaparak artırmamı yapıyorum. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Arada bir ilmek ters ilmeğimiz olacak. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. 5 ilmek üzerine uyguluyoruz arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte sağa doğru örerek kesiyorum. Dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yapıp buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi pat ilmeklerimi öreceğim. 5 ilmek haroşa örüp ipimi arkaya alıyorum. Sonda olan 2 düz ilmeğimi örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmeden almış olduğumuz ilmekleri ters olarak örüyorum. Yine 5 ilmek ters örüp pat kısmımızı tamamlıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 modelde olan ilmeklerimi arka yüzde ters olarak ördüm. 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Model arasında olan bir ilmek ters ilmeğimizi arka yüzde düz olarak örüyorum. Model aralarında bir ilmeğimiz var. Ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak örüyoruz. Tekrar modelde olan 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Buradaki artırmış olduğumuz ilmeği de düz olarak örüyoruz. Arada olan ilmeğimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyorum. Kol tarafında olan artırmış olduğumuz ilmeği ters örüyorum. Model tarafında olan ilmeği düz, artırdığımız ilmeği düz olarak, kol tarafında olan ilmeği ters örüyorum. Şu şekilde belirleyicileri çıkarmaya başladım arkadaşlar. Artırma yerlerimiz belli oldu. Siz birkaç sıra sonra çıkarabilirsiniz. Örerken benim için zor oluyor. Şimdi kolda olan ilmeklerimi örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği yine ters örüyorum. Sadece model tarafında olan ilmeklerimizi, artırmış olduğumuz ilmekleri düz örüyoruz. Diğer yerlerde olan artırdığımız ilmekleri ters örüyoruz. Burada yine kolda olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Yine artırmış olduğum ilmeği ters örüyorum. Arkada olan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum.
Artırmış olduğum ilmeği ters örüyorum. Arada olan ilmeğimizi de arka yüzde ters örüyoruz. Yine artırmış olduğum ilmeği ters örüyorum. Kolda olan ilmeklerimi de yine arka yüzde ters örüyorum. Kol tarafında olan artırdığım ilmeği ters örüyorum. Arada olan ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği model tarafında, yani önlerde düz olarak örüyorum. Şimdi modeldeki 5 ilmeğimi öreceğim. Ters olarak 1, 2, 3, 4 ve 5. Model aralarında olan ilmeği arka yüzde düz olarak örüyorum. Tekrar modelde olan ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. 5 ilmek modeldeki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi pat kısmına geldim. 5 ilmek haroşa örüyorum. Sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde 2 ilmeğimizi düz olarak örüp 5 ilmek haroşa örüyoruz. Şimdi modelimizin 3. sırasına geçtik. 3. sırasında modelde olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 5 ilmek düz. Model aralarındaki ilmeğimi ön yüzde ters. Tekrar 5 ilmek düz. Aradaki ilmeğimin yanındaki, yani artırmış olduğum, bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği ters. Yani modelden sonra arada bir ilmek ters ilmeğimiz olacak iki model arasında. Tekrar ilmeklerimiz arttığı zaman bir model daha ekleyeceğiz. O yüzden modelden hemen sonraki ilmeği ters örüyorum. Aradaki ilmeğimin hemen yanına bir ilmek artırma yapıyorum. Ön yüzde arada olan ilmeklerimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yapıyoruz. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Siz karıştırmamak için ilmek ayraçlarını çıkarmayın arkadaşlar. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ara ilmeğime kadar geldim. Tekrar arada olan düz ilmeğimin sağ tarafına bir ilmek artırdım. Arada olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi tekrar bir ilmek daha artırıp düz olarak örüyorum. Artırmalarımız kendisini belli ediyor arkadaşlar. Şimdi arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arada olan düz ilmeğime kadar geldim. Şimdi aradaki düz ilmeğimin yine
her iki tarafına bir ilmek artırma yapıyorum. Bir ilmek artırma yaptım. Arada olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bir ilmek daha artırma yapıyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arada olan ilmeğimin yine önce sağ sonra da sol tarafına artırma yapacağım. Bir ilmek artırma yaptım. Arada olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi sol tarafına da bir ilmek artırmamı yaptım. Şimdi modelin yanındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Bu ilmeği bir önceki sırada artırmıştık. Şimdi modelde olan 5 ilmek düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Model arasında olan ters ilmeğimi ters. Tekrar modeldeki ilmekleri düz olarak örüyorum. Modelde 5 ilmeğimiz var. Şimdi pat kısmını haroşa olarak örüp ipimi arkaya aldım. Sonda olan 2 ilmeği örmeden şişime taktım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtik. Pat ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelde olan 5 ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. İki, 4, 6, 7. 7 ilmek patımızı ördükten sonra 5 ilmek ters örüyorum. Model arasında olan bir ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. Ön yüzde ters. Şimdi modelde olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 ilmek ters ördükten sonra ilmek sayımız arttığı zaman 3 modele çıkaracağız arkadaşlar. Şu an 2 modelimiz var. O yüzden model arasında olan modelden sonra bir ilmek düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde arada olan ve artırmış olduğumuz ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Ters örerek model kısmına kadar gelelim. Aradaki ilmeğime kadar ilmeklerimi ters ördüm. Aradaki ilmeğimi de ters örüyorum. Hemen yanındaki artırmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Şimdi modeldeki ilmeklerin yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Model ilmeklerimi ters örüyorum. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. Model arasındaki ilmeği arka yüzde düz örüyoruz. Modelde olan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Pat kısmına geçtim. 5 ilmek haroşa, 2 ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde modelde kaydırma yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde modeli yakından göstereyim. Modelin ilk sırasında işlem yapıyoruz arkadaşlar. 2 ilmek kesip bir dolayıp ajur yapıyoruz. Tekrar bir ilmek düz örüyoruz. Dolama yapıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Aralarda da birer ilmek ters ilmeğimiz var. Ön ve arka yüzde daha sonra ön yüzde ilmekleri düz, arka yüzde de ters olarak örüyoruz. Şimdi modelde kaydırma yapıp modelimizin ortasında olan düz ilmekleri bu ilmekle şuradaki düz ilmeği ara ilmeği kabul edip artık bu ilmekleri ön yüzde ters olarak öreceğiz. Buradaki 5 ilmeğin üzerine modelimizi kuracağız. Kenarlarda da yine yarım modelimiz olacak.
Şimdi örerken kaydırma yapacağız. 2 ilmek düz örüp 5 ilmek haroşa örüyorum. Şimdi şu şekilde ara ilmeğimi orta ilmeği kabul edip kenarlardaki 2 ilmeği de alarak 5 ilmek üzerine modelimi kuracağım. Daha sonra buradaki ilmeği ters olarak öreceğim. Burada 2 ilmeğim kalıyor. Burada yarım model yapacağız. Şu şekilde bir ilmek dolama yaptım. Pat kısmından sonra dolama yaptım. Buradaki ilmeğimi çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi modelin ortasındaki ilmeği arada olacağı için bir ilmek ters örüyorum. Şimdi 5 ilmek üzerine yine ilk sırada olduğu gibi modelimizi kuruyoruz. 2 ilmeği şu şekilde birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yapıp aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Yani şu modeldeki arada olan ilmeği düz olarak örüyoruz. Tekrar dolama yaptım. Buradaki ilmeği çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modeli ördükten sonra arada olan düz ilmeği ters olarak örüyorum. Bu defa ters olarak örüyoruz kaydırma yaptığımız için. Şimdi ipimi arkaya aldım. 2 ilmeği şu şekilde birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yaptım. Buradaki ters ilmeğimi düz örüyorum. Burada da yarım modelimiz oldu arkadaşlar. İlmeğimiz az geldiği için 2 ilmek kestik. Bir ilmek artırdık. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Arada olan ilmeğimin her iki kenarına burada artırma yapacağım. Bir ilmek artırdım. Arada olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi tekrar bir ilmek artırıyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine burada da arada olan ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yapalım. Daha sonra yine burada aradaki ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yapalım. Yine burada da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu kısma kadar örüp gelelim. Düz olarak ilmeklerimizi örelim. Arada olan ilmeğime kadar artırmalarımı yaparak geldim. Şimdi arada olan ilmeğimin yine hemen sağına bir ilmek artırma yapıyorum. Arada olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar burada bir ilmek artırma yapıyorum. Hem sağına hem de soluna birer ilmek artırma yaptık. Bir ilmek düz örüyorum. Buradaki ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi buraya yarım model yapacağız. Yine buradaki düz ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Modelin ortasında olan aradaki 5 ilmeğin üzerine yine modelimizi kuracağız. Burada da 2 ilmeğimiz olduğu için burada da yarım model yapacağız. İpimi şu şekilde öne aldım. İlmeğimi çevirdim. Da şu şekilde dolama yaparak yapmıştık arkadaşlar diğer artırmaları. Bunu da aynı şekilde yapalım. Dolamamı yaptım. Buradaki ilmeğimi çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Buraya da yarım model yapmış oluyoruz. Tam modelimizin ortasında olan ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi buradaki 5 ilmek üzerine modelimizi yapacağız. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaparak bir ilmek artırma yaptım. Arada olan ters ilmeği bu defa düz olarak örüyoruz. Kaydırma yaptığımız için. Tekrar dolama yaptım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip
2 ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi aradaki düz ilmeği bu defa ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar buraya da yarım model yapacağım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek dolama yapıyoruz. Ters öreceğimiz için şu dolamamızı şu şekilde yapıp 5 ilmek pat kısmında olan ilmekleri ters olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Sürekli öğrenler arkadaşlar bu aradaki artırmaları şaşırmaz. Yeni başlayanlar da birkaç sıra örene kadar ilmek ayracı kullansınlar. İki ilmeği ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7 pat kısmını tamamladım. Şimdi artırmış olduğum ilmeği ters, yanındaki ilmeği de ters, arada olan ön yüzde ters olarak örmüş olduğumuz ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi modelde olan ilmekleri ters olarak örüyorum. 5 ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. 1, 2 yarım model yapmıştık. Onları ters olarak örüyorum. Şimdi arada olan ilmeğime kadar ilmekleri ters olarak örüyorum. Ara ilmeğim buradaki ilmeğim arkadaşlar. Arada olan ilmeğimi de ters, artırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Yine buradaki ayrım kısmına kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka yüzde artırma yapmadan bu kısma kadar örelim. Arada olan ilmeğime kadar ters örerek geldim. Şimdi aradaki ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Şimdi ilk sırada yapmış olduğumuz modelin ortasındaki ilmeği düz öreceğiz arkadaşlar. Bu düz ilmeğimize kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlmeklerimi ters ördüm. Tam buradaki ilmeğin üzerindeki ilmeği düz olarak örüyoruz. Şimdi 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Şimdi pat ilmeklerime geldim. Pat ilmeklerimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçtim. Pat kısmımızı örelim. Yedi ilmek patımızı ördüm. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. Burası yarım model olarak kabul edelim. Aradaki ilmeği ters, 5 ilmek düz, bir ilmek ters, arada olan ilmeklerime kadar ilmekleri düz olarak örüyorum. Arada olan ilmeğimin yanından hemen bir ilmek artırma yapıyorum. Artırma yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Her ön yüzde arada olan düz ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırmalarımızı yapalım. Şimdi bir ilmek düz örüp tekrar arada olan ilmeğimin sol tarafına da artırmamı yaptım. Yine ara ilmeklerin kenarlarına artırmamızı yaparak devam edelim.
Yine buradaki ara ilmeğime kadar ilmeklerimizi düz örüp o kısma kadar gelelim. Ara ilmeğime kadar artırmalarımı yaparak geldim. Şimdi ara ilmeğimin önce sağ tarafını artırmamı yaptım. Ara ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bir ilmek de sol tarafına artırmamı yapıyorum. Artırma yaptıktan sonra yine buradaki ters ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Modelimizde 5 düz ilmeğimiz var. Model aralarında ise bir ilmek ters ilmeğimiz. 5 ilmek düz örüp bir ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Pat ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde modelde olan ilmeklerimizi ters olarak ön yüzde düz örüyoruz. Arka yüzde ters olarak örüyoruz. Model aralarında olan ilmekleri ise düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Pat ilmeklerimizi örelim. Beş, 6, 7. Pat ilmeklerimi ördüm. Şimdi 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Modelde olan düz ilmeklerimi arka yüzde ters olarak ördüm. 5 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters ördüm. Burada 1 ilmek düz öreceğim. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Çünkü diğer sırada da tekrar kaydırma yaparak model kuracağız. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 5 ilmek ters, 1 ilmek düz, tekrar 5 ilmek ters, 1 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Arada olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine buradaki arada olan ilmeğimize kadar ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Arada olan ilmeğime kadar ördüm. Şimdi arada olan ilmeğimi ters olarak örüyorum arka yüzde. Buradaki düz ilmekten sayıyorum. 2, 4, 5. 5 ilmeği ters öreceğim. Buradaki ilmeği ise düz olarak öreceğim. Şimdi 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek düz, 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 1 ilmek düz, 2 ilmek ters örüp pat ilmeklerimi örüp ön yüze geçiyorum. Modelimiz kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. Modelde karıştırmamanız için arkadaşlar bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Bir önceki videomda modeli ayrıntılı olarak anlattım. Modeli daha iyi anlamanız için o videomu da izlerseniz sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Pat ilmeklerimizi örelim. Şimdi tekrar
modelde kaydırma yapacağız. Modeli bu defa ilk sırada örmüş olduğumuz gibi öreceğiz arkadaşlar. Pat ilmeklerden sonra hemen modelimizi kuracağız. Yine buradaki modelin ortasında olan ilmeği ters olarak öreceğiz. İkinci modeldeki ters ilmeği de düz olarak öreceğiz. Hemen pat ilmeklerimden sonra ilk modelde olduğu gibi modelimizi kuralım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek dolama yaptım. 1 ilmek düz örüp tekrar 1 ilmek dolama yaptım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. 5 ilmek üzerine kuruyoruz. Aralarda da ise model aralarında 1 ilmek ters ilmeğimiz var. Şimdi 1 ilmek ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir önceki sırada tam modelin ortasında olan düz ilmeği ters olarak örüyoruz. Bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek dolama yaptım. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek dolama yapıp buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi tekrar 1 ilmek ters örüyorum. Burada da arkadaşlar yarım model yapabiliriz. Arada olan ilmeğimize kadar 3 ilmeğimiz var. Şimdi arada olan ilmeğimi ters olarak ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek dolama yaptım. 1 ilmek düz örüyorum. Burada da yarım ilmek örmüş olduk. Şimdi arada olan ilmeğimin her iki kenarına yine birer ilmek artırma yapacağım. Bakın arkadaşlar, modelimiz ilerledikçe arada olan ilmeğimiz de kendisini belli etmeye başladı. Ben daha rahat olmak için ilmek belirleyicilerimi çıkardım. Sizler bu sıraya kadar ilmek ayraçlarınızı çıkarmayın, karıştırmamak için. Arada olan ilmeğimi her iki kenarına yine artırmamı yapıyorum. Önce sağ kenarına artırmamı yaptım. Arada olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bir ilmek daha sol kenarına da artırmamı yaptım. Yine artırma yaparak, artırmalarımızı yaparak ve ilmeklerimizi düz örerek buradaki ara ilmeğimize kadar örelim. Arada olan ilmeğime kadar geldim. Hemen yanına bir ilmek artırma yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hemen yanına bir ilmek artırma yapıyorum. Şimdi yine modelimizi kuracağım. Artırma yaptıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Buraya yarım model yapacağız arkadaşlar. Buradaki ilmeği ters çevirdim. Bir ilmek dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Buraya yarım model yapmış olduk. Model arasında olan ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Bu modelde arada olan ters ilmeğin üzerine tam denk gelecek şekilde düz ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar dolama yaptım. İlmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir önceki sırada model arasında olan düz ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolama yaptım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde kaydırmalarımızı yapıyoruz. Pat ilmeklerimi örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde modelde olan ilmekleri ters, aradaki ilmekleri ise düz örüyoruz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz.
arka yüzü örüp tamamlayalım. Yine arkadaşlar şu model kısmını birlikte örelim. Tekrar göstereyim. Daha sonra göstermeyeceğim. Modelimiz bu şekilde robamız bitene kadar ilerleyecek. Modele bedende de devam edeceğiz. Pat ilmeklerimi ördükten sonra 5 ilmek ters, 1 ilmek düz, 5 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 2 2 ilmek ters ördüm, 1 ilmek düz örüp burada yarım modelimiz var. Diğer ilmekleri ve arada olan ilmeğimi ters olarak örüp buradaki ayrım kısmına kadar gelelim. Ara ilmeğime kadar geldim. Arada olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm burada. 1 ilmek düz, 1 2 3 4 5 modelde olan ilmeklerimi ters ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. Şimdi pat ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden şişime taktım. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde modelde olan ilmeklerimizi düz olarak örüp arada olan ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Modelde kaydırma yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Kaydırmayı da buradaki artırdığımız ilmeklere göre yapıyoruz. İlmeklerimiz arttıkça bir model daha ekliyoruz. Bu şekilde örerek devam edelim arkadaşlar. Robamızı 20 ya da 22 artırma sırası olana kadar örelim. Siz büyüklüğüne göre ayarlayın arkadaşlar. Daha büyük yapmak isterseniz de birkaç sıra daha robada örebilirsiniz. Artırmayı yapmaya devam ederek örebilirsiniz. 14 haroşa sırasında bir de ilik açalım. Şimdi robamızda ilerleyelim arkadaşlar. İlerledikçe de modelimizi kaydırarak burada artırma yaptığımız ilmeklere göre kaydırma yaparak devam edelim. Artırmalarımızı tamamlayıp gelelim. Robamızı tamamladım. Robada toplam 22 artırma sırası yaptım arkadaşlar. Yakamızdan sonra yani 4 haroşadan sonra sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 artırma sırası yaptım. Şimdi kollarımızı ayırıp kolları örmeye geçeceğim. Pat kısmımızı örelim. Yedi ilmek patımızı ördüm. Modelimizi yine yapmaya devam ediyorum. Dolama yapıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya yarım model yaptım. Tam modelimizin ortasındaki düz ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi burada olan 5 ilmek üzerine modelimizi kuruyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Dolama yapıp 1 ilmek düz ördüm. Tekrar dolama yapıp ilmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Model arasında olan ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar aynı şekilde
5 ilmek üzerine modelimizi kuruyorum. Tekrar bir ilmek ters, 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmek sayımız arttığı için model de arttı arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolama yapıp ilmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesip bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolama yapıp ilmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek modelden sonra yine ters örüyorum. Aradaki ilmeği koluma ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi başka bir 4 numaralı şişe geçiyorum. Arada olan düz ilmeği hem buradaki düz ilmeği hem de buradaki düz ilmeği kola ekleyeceğim. Başka bir 4 numaralı şişle kolda olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Kolumuzu tamamladıktan sonra tekrar buradan ip bağlayıp yine diğer kolu örmeye geçeceğim. Daha sonra da beden kısmını örüp hırkamızı tamamlayacağım. Şimdi buradaki arada olan düz ilmeğimize kadar örelim. Aradaki ilmeğime kadar kolda olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Aradaki ilmeğimi de kola ekleyip dönüyorum. Şimdi misinalı şişlerimi bırakıyorum arkadaşlar. Yine başka bir 4 numaralı şiş alıyorum. Kolda toplamda 57 ilmeğimiz var arkadaşlar. 57 ilmekle kolumuzu biraz örerek ilerleyelim. Toplamda kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. Kolda örerek ilerledim arkadaşlar. Yaka kısmından sayarsak toplamda 66 sıramız oldu. Kolları ayırdıktan sonra 22 sıra ördüm arkadaşlar. Yakadan sayarsak da 66 sıramız oldu. Şimdi bu sırada kesim yapacağım. Yani 67. sırada her iki tarafta birer ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi ilmeklerimi sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Üç ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Sol taraftaki ilmekleri de şu şekilde ikisini birlikte örerek kesiyorum. Şimdi sıra sonunda olan ilmeği de düz örerek sıramı tamamladım. ...74 sıra olana kadar yine örelim. Yani 8 sıra daha örmüş olacağız. Ondan sonra yine her iki tarafta yine birer ilmek keseceğim. O kısma kadar örelim. 8 sıra daha ördüm arkadaşlar. Yine her iki kenarda kesim yapacağım. 8 sıra daha ördüm. 74. Şimdi 75. sırada ön yüzde kesimlerimi yapıyorum. İlmeğimi çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Yine arkadaşlar bir 8 sıra daha örüp
yine kenarlarda kesimlerimizi yapıp lastik kısmını öreceğiz. Toplamda 3 ilmek bu kenarda, 3 ilmek de bu kenarda, toplamda 6 ilmek kesmiş olacağız. Daha sonra lastik kısmını öreceğiz. 8 sıra daha örüp kesimlerimizi yapıp lastik kısmına geçelim. Kolumuzu lastik kısmına kadar ördüm. 67. 75. ve 83. sıralarda her iki kenarda da birer ilmek kestim. Toplamda 6 ilmek eksiltmiş olduk arkadaşlar. En son 83. sırada kestikten sonra 3 sıra daha ördüm. Şimdi bu sırada lastik kısmını örmeye geçiyorum. Hem de kesimlerimiz olacak. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, tekrar bir ilmek düz örüyorum. Şimdi buradaki ters ilmeğimi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada da bir ilmek eksiltmiş oldum. Lastik kısmını bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğiz. 5 ilmek ördükten sonra da bir ilmek keseceğim. Şimdi 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Şimdi tekrar bir ilmek burada kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi ters ilmeğimi ördüğüm için yine bir ilmek düz, bir ilmek ters örerek yine 5 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5. Şimdi bir ilmek daha kesiyorum. Tekrar yine 5 ilmek öreceğim. Bir ters bir düz olarak. 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buradaki kesmiş olduğum ilmeği ters ilmeğime denk getiriyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek kestikten sonra bir ördükten sonra bir ilmek daha kesiyoruz. 5 ilmek örüp bir ilmek kesiyoruz. 5 ilmeği bir ters bir düz olarak örüyorum. Yine burada bir ilmek daha kesip bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, tekrardan bir ilmek düz örüp bir ilmek daha kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 ilmek daha kesmiş olduk arkadaşlar. Şimdi arka yüze geçeceğim. Ön yüzde örmüş olduğum ters ilmekleri arka yüzde düz, düz ilmekleri de ters. Yani kolumuzun lastik kısmını bir ters bir düz olarak örüp gelelim. Kol lastiğimizi 9 sıra örerek tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi arka yüzde kesimlerimizi yapacağız. Hem örüp hem keseceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şimdi bir ilmek düz örüp bu defa önden bu şekilde ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bir önceki ilmeği arkadan üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp önden bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Hem örüp hem keseceğiz arkadaşlar. Başka bildiğiniz kesme yöntemi varsa o şekilde de kesebilirsiniz. Ben bir ters bir düz örgüde bu yöntemi kullanıyorum. Kolumuzu kesip tamamlayalım. Daha sonra buradan ipimizi bağlayalım.
arka bedenimizi örerek diğer kola kadar gelelim. Yine buradaki arada olan düz ilmekleri kola ekleyelim. Aynı diğer kolumuzu örmüş olduğumuz gibi örelim. Kesimlerimizi aynı yerlerde yapalım. Daha sonra bu kolun da lastik kısmını örüp tamamlayalım. Daha sonra beden kısmını örmeye geçelim. Bu kolumuzu da tamamladım. Diğer kolda olduğu gibi aynı yerlerde kesimlerimi yapıp lastik kısmını da örüp tamamladım. Daha sonra buradan ipimi bağladım. Şimdi ön kısmı örüp ön yüzü tamamlamış olacağım. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi buradaki 5 ilmeğin üzerine modelimizi kuracağım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yaptım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Düz ilmeğin üzerine ters ilmeğimi örüp tekrar modelimizi kuruyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yapıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modelimizi yaparak sıra sonuna kadar örelim. Pat kısmımızda olan haroşa ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçtim. Pat kısmımızı ördüm arkadaşlar. Şimdi önlerde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Hırkamız bitene kadar önlerde modelimizi öreceğiz. Yine 5 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters, bir ilmek düz. Önümüzü ördük. Şimdi burada herhangi bir artırma yapmadan arkada olan ilmeklerimi ters olarak örmeye devam edeceğiz. Yine artırma yapmadan önde olan ilmeklerimizi örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Ön yüzde yine modeldeki ilmeklerimi örerek geldim. Ön parçada olan ilmeklerimi ördüm. Koltuk altında arkadaşlar böyle ip uzantısı oluyor. Buradaki ipi kaybetmek için burada artırma yapacağım. Artırmamı şu şekilde yapıp düz olarak örüyorum. Yine bu şekilde ipim uzuyor arkadaşlar. Bir ilmek daha artırıyorum. Yani kol altında 2 ilmek artırmış oluyoruz. Oradaki ipi kaybetmek için herhangi bir kötü görüntü oluşmasın diye arkadaşlar oradaki iple 2 ilmek artırma yapıyorum. Arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine düz örerek diğer koltuk altına kadar geleceğim. Yine burada ipimiz uzuyor arkadaşlar. Buradaki iple de yine 2 ilmek artırma yapalım. Önde olan ilmeklerimizi örelim. Bu şekilde beden kısmını örmeye devam edelim arkadaşlar. Şişimizde olan ilmeklerle beden kısmımızı örmeye devam edelim. Önde yine modelimizi yapmaya devam edelim. 14 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açalım.
Beden kısmında örerek ilerleyip gelelim. Beden kısmımızı tamamladım. Toplamda ilk sıradan sayarsak 54 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. Şimdi beden lastiğimizi örmeye geçiyorum. Aynı şekilde pat kısmımızı örmeye devam edeceğim. Patımızı yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi bir düz bir ters olarak örmeye devam ediyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde bir ters bir düz olarak sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Daha sonra yine pat kısmımızı haroşa olarak öreceğiz. Lastik kısmında en son iliğimizi açacağız arkadaşlar. Şu anda toplamda 1 2 3 4 ilik açtım. 5. iliğimizi de lastik kısmında açacağım. Lastik kısmımızı da bir ters bir düz olarak örelim. Lastik kısmında 5. iliğimizi açıp hırkamızı tamamlayalım. Kolları kesmiş olduğumuz gibi beden lastiğimizi de kesip hırkamızı bitirelim arkadaşlar. Beden lastiğini 9 sıra ördüm arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra örüp arka yüzde kol kesimini yapmış olduğumuz gibi beden lastiğini de kesip hırkamızı tamamladım. Hırkamıza 5 adet de düğme diktim. Bu kolunu da diktim arkadaşlar. Diğer kolunu da birlikte dikelim. Nasıl diktiğimi sizlere de göstereyim. Kolları şu şekilde dikiyorum. Ön yüzde kolda olan son ilmeğin arasına şu şekilde batıp çıkıyorum. Daha sonra diğer tarafta yine son ilmeğe batıp yine bu şekilde çıkarak birleştiriyorum. Son ilmeğin arasına batıyorum. Bu şekilde bu kolumuzu da dikip hırkamızı tamamlayalım. Kolları dikip hırkamı tamamladım arkadaşlar. Hırkamızın önü böyle. Arkası da böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.